Bugün sizlere 3 tane kitap anlatacağım. Bunlar TÜBİTAK yayınlarından. Hızlıca sizlere tanıtacağım isimlerini. Pandalar. Önce bunları anlatacağım. Yağmur ormanları ve bizim oksijen almamızı ve havayı temizleyen canlılar, ağaçlar. Arkadaşlar, demin dediğim gibi ilk önce bunu anlatacağım. Pandalar. İlk okuma serisi arkadaşlar. 2. baskı. 7 yaş için ve üzeri için. Arkadaşlar, hızlıca içindekiler bölümüne bakalım. İçindekiler pandalar. Pandaların yaşam alanları. Bambu seven pandalar. Pis kokulu pandalar. Kış mevsimi eş bulma. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Sizle okuduklarımı sevmiştim aslında ben. Arkadaşlar, pandalar benim sevdiğim bir tanesi de. Pandalar kürkleri büyüktür ve hiç onları dökmezler. Yenileri geldiğinde eskilerini götürmek için diye yapıyorlar. Dişlerini tırmalıyorlar. Arkadaşlar, hemen öbürüne geçelim. Arkadaşlar, pandalar da bir tane arı çeşididir ve arılarla aynı olsalar da farklı yönleri çoktur. Pandalar siyah ve beyazdan oluşur. Aynı Beşiktaş gibi arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Arkadaşlar, bir de pandalar sivri dişlilerdir ayılar gibi ve bambularlar. Bambuları uzun çubuklarını yemeden önce soyuyorlar tırnaklarıyla, keskin tırnaklarıyla. Öyle yiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar, pandalar Çin ormanlarında bulunur. Yani en sevdiği yiyecekler orada bulunurlar. Onun ormanında, bambu ormanında bulunurlar ve nehir gibi akarsuların yanında yaşar. Eğer Çin'e gideceksiniz ve pandaları araştıracaksınız, altınıza dikkat edin. Yoksa ayakkabınız pandaların yani dış kısmına batabilir. İğrenç. Arkadaşlar, bir tanesi de kış mevsimi. Aslında pandalar kış uykusuna yatmaz arkadaşlar. Bazı ayılar, yani pandalar karın üzerinde şöyle yuvarlanıyorlar. Su giderini kollamak için arkadaşlar kılıç alıyorlar. Karşıdan oluşuyor ya arkadaşlar. Ve yedikleri bambuları nasıl yediklerini de hızlıca sizlere anlatacağım. Üstündeki karları temizliyorlar iyice. Sonradan da afiyetle yiyorlar arkadaşlar. Soğuk rüzgarlarda arkadaşlar şöyle olarak arkadaşlar soğuk rüzgarlardan koruyorlar. Arkadaşlar, ek olmayı sizlere anlatacağım. Dişi panda eşini etkilemek için değişik sesler çıkarıyor ve değişik kokular
kavga çıkarır. İki tane erkek sana gelirse bu kavga anlamına gelir arkadaşlar. Eğer kazanan erkek dişiyi kapar ve dişi yavrular. Tabii bir tane kocaman bir tane mağara, yani ayılara ve pandaların evine denilen iyi. Arkadaşlar sonradan da dişi yavruluyor ve yavru küçücük bir tane sıçan gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada büyük gözüktüğüne bakmayın. Arkadaşlar sonradan da bizim yavrumuz büyüyor ve annesi onu temizle. Arkadaşlar ve panda yavrusu 1,5 yaşına kadar annesiyle kalıyor. 1,5 yaşına geldiğinde kendi başına yaşamaya gidiyor. Arkadaşlar son bir tane biz var. Temizlenme. Pandalar pençeleriyle ve dişleriyle temizleniyor. Buradaki gördüğünüzdeki pandamız kendini pençeleriyle temizliyor. Ve arkadaşlar pandalar günlerinin bir çoğunu yiyerek ve birkaç sene uyuyarak geçirir. Ağaçlarda uyurlar. Ve böyle bitiyor. Peki zamanlarını geçelim arkadaşlar. Şöyle burada bir tane maymun. Ben bunların adını biliyordum ama unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen içindekiler bölümüne bakalım. Yağmur ormanında kule gibi ağaçlar, çatıdakiler, alt kattakiler, yerdekiler, dolaşmak, büyük hayvanlar. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur ormanları ne demek? Yağmur ormanları çok yağmur yağan ve çeşitli uzun bitkilerin olduğu ormana denir. Arkadaşlar bir tanesi de çatıdakiler. Şöyle bakın, şöyle bir tane maymunlar var. Uğulayan maymunlar. Bunların ismi arkadaşlar. Şöyle bir tane tembel hayvanımız var. 3 tanesi. Tutanma. Tüm pençesi var. En uzun parmaklarıyla yedekleri, canlıları uzanarak alabiliyorlar. Orta parmaklarıyla. Arkadaşlar bir tanesi de yerdekiler. Şöyle bizim güçlü ve küçücük olan karıncalar. Bakın şöyle ekip çalışmasıyla bir tane yaprağı kopararak yuvalarına götürüyorlar. Şurada bir tane zehirli örümceğimiz var. Atan örümcekler deniyor onlara. Ve zehrini yemeğine verdi. Yiyor. Arkadaşlar yağmur ormanlarında hayvan ve bitki çeşitlileri çok fazladır. Arkadaşlar bu arada bir tanesi de dolaşma. Bakın şuradaki sizin dikkatinizi, benim ve sizin dikkatinizi çekmiştir. Arkadaşlar şurada bir tane sıradan sincap görüyoruz. Sonradan da şöyle uçan bir tane sincap görüyoruz. Ve sonunda da kocaman kanatlı bir tane sincap görüyoruz. Aslında şuradaki dalda gördüğümüz sincap o. Uçan sincap bu arkadaşlar. Arkadaşlar
şaşıracağınız bir şey anlatacağım sizlere. Ama önce onlardan önce bir şeylerim var. İşte şurada jaguarımız var. Ve avının kokusunu alıp sessizce gidiyor oraya arkadaşlar. İşte goril. Arkadaşlar goriller sadece bitki yiyerek kaslı oluyorlar. Ben de sordum dedim. Ve o da herhalde bitkiler onlara kas veriyor. Bile. Arkadaşlar şurada bir tane görebilir misiniz? Bilmem ama ben iyice görüyorum. Şurada anakonda yılanımız var. Ve bir tane tapire saldırıyor. Tapiri boğmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve şurada boğdu. Hemen yiyor. Bu iri yemek. Yılana birkaç yıl yetebilir. Arkadaşlar son olarak gece karanlığı şöyle. Arkadaşlar şöyle bir tane kırmızı gözlü kurbağamız var. Ve şurada bir tane baykuşumuz var. Onu görmüş, ona doğru saldırıyor. Kurbağa da hemen hızlıca kaçıyor. Şurada bir tane kediye benzer cinsimiz var. Hayvan cinsi. Bu da adı da arkadaşlar cadı makiler. Bakın cadı tırnakları var sanki. Arkadaşlar ve bu bahsettiğim hayvanlar hepsi karanlıkta çok iyi görünüyor. Bu cadı makileri nasıl mı görüyor? Cadıları sayesinde arkadaşlar. Şurada hemen hızlıca şöyle anlatacağım, okuyacağım arkadaşlar. Etrafta bu kadar çok canlıyla yağmur ormanları geceleyin çok görüntülü olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ağaçları geçiyoruz. Ağaçlar bizim besin kaynağımızdır arkadaşlar. Önce sizlere bunu söyleyeyim. Ağaçlar olmazsa yani oksijen olmazsa biz ölürüz ve dünya diye bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen içindekiler bölümüne bakalım. Yaprak dünyası. Dimdik ayakta. Güç kazanmak. Besin fabrikaları. Ağaçları gruplamak. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir tanesi de ağaçlar, evler. Şöyle dalak kartalları uzun ağaçlara yuva, kocaman yuvalar yapar. Ve şöyle bir tane sincap var gibi düşünün ve ağacın içine yuva yapmış yavruları çok sevimli. Arkadaşlar bir tanesi de dayanıklı ağaçlar. Arkadaşlar keçiler bulamadıkları, sevdikleri bitkileri ağaçlarda bulduysalar, nasıl olduysa tepelerine çıkıyorlar. Oradaki taze bitkileri yiyorlar. Onlar için. Arkadaşlar bir tane de büyük bir tane ağaç var gibi Afrika'daymış gibi düşünün ve gözünüzde canlandırın ve kocaman geniş bir tane gövdesi var. Altta da kökleri var. Kökleri yani o büyük gövdesi köklerinden gelen suyu kocaman tutmasına sağlar yani orada yaşayabilmelerini. İşte arkadaşlar Boğuşum Amerika'da yaşayabilir ve uzun gövdeleri sayesinde hem su hem de kurak
bölgelerde yaşayabilirler arkadaşlar. Şöyle. Çok ilgimi çekti bunlar. Arkadaşlar bir tanesi de hayat dolu. Bir tane boğa boynuzlu akasya ağacımız var. Ve şurada sarı şeyler var. Binlerce karıncaya yuvalabilir arkadaşlar ve ağaca zarar verecek böcekleri ısırarak oradan kaçırırlar. Şurada da arkadaşlar dikkatli bakarsanız gübbet denilen gece kelebeğimiz var ve ağaca dayanmış. Kanatlarının deseni ağaca benzediği için avcılar onu sık göremez. Şurada bir tane örümcek var arkadaşlar. Bazı örümcekler yani. Ve ağaçların oraya ağ kurup şöyle sineği yakalamış gibi uçan hayvanlar yerler. Tabii kuşlar değil. Bütün ağaçlar bir sürü bazı hayvanlara ev sahipliği yapar. Arkadaşlar bir tanesi de ağaçların yok olması. Arkadaşlar ağaçların yok olması bizim yüzümüzden ve bazı böcekler yüzünden. Bazı böcekler ağaçları öldürecek zehirlerle kaplıdır. Biz insanlar da kağıt yapacağız, çok üşüyoruz, odun getirelim diye ağaçları boşu boşuna kesiyoruz. Arkadaşlar eğer kullanılmış kağıtların arkası boşsa arkalarını kullanın. Ben de öyle yapıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğer arkası da kullanılmışsa ailelerimizi ya bildiğimiz çöpleri atarken onları hemen durdurun. Yoksa birçok ağaç kesilecek. Geri dönüşüne atarsanız geri dönüşürler ve tekrar ya defter ya da iş kağıdı olurlar. Ve arkadaşlar böyle bitiyor. Ve arkadaşlar bir tane daha da var. Eğer kesilmiş ağaçlar gördüyseniz hemen birkaç yardımınızla, akrabanızla hemen fidanlar dikin. Çünkü o fidanlar o kesilmiş ağaçların yerine daha da büyür ve oksijenimiz çoğalır. Biz insanlar da çoğalırız. Ama bunun bir faziletleri daha da var. Fabrikalar zehirli dumanlar gönderiyor havaya. Havalardaki zehirler de ağaçlara gidiyor. Ağaçların yaprağına ve ağaçlar hem ölüyor hem de biz nefessiz kalıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar evlerimizin ve fabrikaların bacalarına eve benzeyen filtreleri takmalıyız. Evin yapıcısına haber vermeliyiz tabii önce. Arkadaşlar eğer önünüzde kocaman ve iki tane ağaç varsa bizim öyle bir yerimiz var arkadaşlar. Oralara ağaç dikin ve arkadaşlar kısaca ağaçları koruyalım ve kesen kişileri uyaralım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.